Cumhurbaşkanı adayımın neden Meral Akşener olduğuyla alakalı bir video çekeceğim. Ee, Çünkü çekmek zorundayım. Twitter'a girdiğim zaman herkesin aynı şeyden bahsettiğini görüyorum. Sokaktaki insanlar da bence artık bıkmış durumdalar. Herkeste bir korku durumu hakim. Korku ve umutsuzluk ve endişe. Çünkü içten içe bence insanlar bir noktada farkındalar. Gelecek kim olursa olsun şu an ülkenin bu durumunu toparlamanın mümkünatı olmayacak. İmkansız görünüyor bu. E, Açıkçası kimse de Ekrem İmamoğlu gibi bir figürün tekrar Recep Tayyip Erdoğan'a dönüşme olasılığını da göz önünde olduğunu bulundurduğu için bu riski de kimse göğüslemek istemiyor. Mansur Yavaş'ın böyle bir isteği yok. Gördük bunu. Yani kötünün iyisinin seçileceği ve bu kadar aslında yıllardır içerisinde bulunduğumuz buhranın belki yine bir şekilde devam edeceği bir sisteme girmiş olacağız. Ve açıkçası bence insanlar da şey modundalar. Yani sana şöyle anlatalım. Bir ceketin var ve yıllardır giyiyorsun. Yeni bir ceket almak istiyorsun. Çünkü artık o ceketin sana iyi gelmediğini düşünüyorsun. Enerjisi değişsin istiyorsun. Ama bir yandan da etraftaki ceketler de o kadar kaliteli ve güzel değil. Ya çok pahalı ya kumaşı iyi değil. Ya rengini beğenmedin. Ya sürekli bir arayış içindesin o ceketi bulmak için ya da aylar geçtikçe sürekli elin o cekete gidiyor. Bir seçenek, hatta üçüncü seçenek bu olabilir belki. Hiç denemediğin ya da geçmişte denediğin bir ceketi başka bir şekliyle denemek. Meral Akşener bu yüzden tek seçenek gibi görünüyor. Tansu Çiller gibi bir örnek var karşımızda. Fakat Meral Akşener'i ben şöyle farklı görüyorum. Bulunduğu partinin içerisinden bir şekilde ayrıldı. Bir şekilde oradaki uyumsuzlukları, yanlış giden şeyleri, ona uymayan şeyleri gördü. Buradan çıkarak kendine iyi denilebilecek ve bunu aslında çok doğru bir zamanda yaptı. Çalıştı bunun için ve yıllarca aslında bir meclisi de yönetti bu kişi. En başından beri zaten tek söylemi ben başbakan olmak istiyorum, cumhurbaşkanı olmak istemiyordu. Aslında bu bana hep şeyi hatırlatıyor. Atatürk'ün milli mücadele döneminde bir şekilde gözden kaçma durumunu. Yani nasıl Meral Akşener hiçbir zaman cumhurbaşkanı olmayı istemedim gibi bir söylem yarattıysa Atatürk de geçmişini okursanız en başından beri aslında ülkede yanlış giden şeyler olduğunu farkında. Özellikle din sömürüsü kısmında neler olduğunu farkında. Bu yüzden de iktidar değişse de hiçbir zaman Enver Paşa gibi İttihat ve Terakki ile ön plana çıkmıyor. Bu yüzden de İngilizler ve işte diğer devletler başa geldiği zaman bir risk olarak algılanmıyorlar. Öte yandan da yine aynı şekilde İttihat ve Terakki de yine çok fazla ön plana çıkmadığı için İttihat ve Terakki tarafından da risk olarak algılanmıyor. Bu yüzden de çeşitli bastırma çabaları olsa da hiçbir zaman gerçekten bir risk durumunu atmıyor kendine. Ne zaman ki gerçekten İstanbul'un işgali söz konusu oluyor ve bir şey yapması gerektiğini farkına varıyor. Şu an gelecek
herkes Ekrem İmamoğlu Atatürk'ün bir mimiki olmaya çalışıyor. Ama böyle bir figür zaten geçmişimizde var. Yeni bir tane ihtiyacımız var mı sorusu. Ben ilerlerken artık biraz feminen enerjiyle ve o kadınlıkla bazı şeylerin bu toplumu toparlayabileceğine inanıyorum. Gerçekten her şey denendi, her şey yapıldı. Artık ne denilebilir ki? Hani dünya zaten bir çıkmazda. Dünyada bir gidişatta bir problem söz konusu ve eğer biz şu an atmamız gereken adımları ülke olarak atmazsak birkaç seneye hem ülke olarak hem de dünyada olabilecek durumları göz önünde bulundurursak başımıza çok kötü şeyler gelme olasılığı var. Yani en küçük örnek Covid ile mücadelede en başarılı ülkelere bakarsanız bunlar Singapur, New Zealand, Almanya, e, Tayvan ya da Tayland ikisinden biriydi. Büyük ihtimalle ama Tayvan. Ve bunların hepsinin liderliği kadın liderlerdi. Finlandiya bir de. E, Hepsi kadın liderlerdi. Ve bu yüzden de başka bir seçeneğin olduğunu her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani o iki olasılık ya Erdoğan ya Kılıçdaroğlu. Ee, Neden? Zaten biz bu ülkede bir şekilde başımıza neler geliyorsa gelsin var olmayı öğrenmedik mi? Hep istenmediğimiz şeylerle baş etmeyi öğrenmedik mi? O yüzden biraz da aslında istediğimiz şeyin ne olduğunun farkına varsak ve o riski alabilsek. Meral Akşener'le alakalı en büyük burada eleştiri tabii ki MHP'den geldiği için Kürt sorunuyla alakalı e, politikalarının nasıl ilerleyebileceği. Aynı şekilde muhafazakar bir yerden geldiği için de toplumsal cinsiyetle alakalı politikalarının nasıl ilerleyebileceğini kimse bilmiyor. Fakat CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün muhalefetinin AKP'nin politikasına antilemek ve yok etmek üzerine kurduğumuzu düşünürsek ya da kurduğunu düşünürsek sen halihazırda var olan bir şeyi yok etmek için politika üretiyorsun. Yani yok etmek üzerinden var olmaya çalışıyorsun. E, Bu noktada bu mu daha ileriye götürücü bir şey olabilir ya da Meral Akşener durumunda bir Pandora'nın kutusu gibi olan ama daha bu şeyin içerisinde olmuş, bir yönetmenin içerisinde olmuş, bir şeyden çıkmış ve bir şey yaratmış, bir parti yaratmış ve bir takipçi kitlesine ulaşmış, bazı şeyleri yapabilmiş bir e, bir yaratım figürü mü bunun karşısında konumlanmalı? Çünkü CHP hep diğeri, bir şeyin diğeri artık. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ekrem İmamoğlu gelse de kimliğini maalesef ki bir otoriter figürden yaratmış olacak ve onun etkileriyle buraya taşınmış olacak. Kemal Kılıçdaroğlu da gelse artık zaten orada bir hani yaşam enerjisi yok. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ben ciddi anlamda bu gözden kaçan adayın gözden kaçmaması gereken bir aday olan Meral Akşener olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden böyle bir video çekmek istedim.